Deniz fenerinin sırrı. Fırtınanın sesi, Kuzey İskoçya kıyılarında gece yarısı bir canavar gibi oluyordu. Dalganın kayalıklara çarptığı her an, Eilean Mor Adası'nın taşları titriyordu sanki. Küçük ahşap iskeleye bağlı tek tekne, zincirinin izin verdiği kadar savrulup duruyordu rüzgarda. İskele lambası sönük ve işe yaramazdı. Gerçek ışık ise yukarıdan geliyordu, tepedeki deniz fenerinden, her 30 saniyede bir dönen o devasa camdan. Fakat bu gece bir fark vardı. Fenerin ışığı yanmıyordu. Feribot, Stornoway limanından ayrılalı 4 saat olmuştu. Yolcular arasında yalnızca 4 kişi vardı ve bu 4'ü birbirini tanımıyordu, ya da öyle görünüyordu en azından. Morak McAllister, İskotyal bir gazeteciydi. 42 yaşında, bakımsız kızıl saçlı, her zaman omzunda bir deri çanta taşıyan, sigara içmeyi bırakalı 3 yıl olmasına rağmen hala parmakları arasında hayali bir sigara tutan biri. Stornoway gazete için küçük haberleri kovalayan Morak, yıllar önce Glasgow'da büyük bir gazetede çalışmış, ancak bir haber yüzünden oradan ayrılmak zorunda kalmıştı. O haberi kimseye anlatmazdı. Sorulduğunda yalnızca pencereye bakardı. Morak bu adaya gelmesinin nedenini mesleki merak olarak tanımladı formda. Ama gerçekte gelmesinin nedeni, 6 ay önce eline geçen eski bir mektuptu. Mektup, 1973 yılında yazılmıştı ve imzası yoktu. Yalnızca şunu söylüyordu: eğer gerçeği bilmek istiyorsan, Fener'e git. Mart ayının 15'inde git. Bir şey götürme, yalnız git. Morak 15 Mart'ı bekledi. Ve işte buradaydı. Alexander Voss, Alman bir arkeologdu. 55 yaşında, beyaz saçlı, gözlüklerinin sapı her zaman bantla tutturulmuş, ayakkabıları her koşulda çamurlu olan biri. Hamburg Üniversitesi'nden emekliye ayrılmış olan Voss, son 10 yılını Kelt uygarlığının denizcilik ritüellerine adamıştı. Özellikle de ışık kulelerine, deniz fenerlerine ve onların etrafındaki mitolojiye. Voss bu adaya gelmesinin nedenini akademik araştırma olarak tanımladı. Ama gerçekte yanında taşıdığı deri kaplı defterde, Eilean Mor Adası ile ilgili yüzlerce sayfa not vardı. Fener'den bahsediyordu bu notlar. Fener'den ve 1900 yılında yaşanan olaydan. O olayı bilen herkes bilirdi. Eilean Mor'un 3 fenercisi, Aralık 1900'de herhangi bir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Ne cesedi bulunmuş, ne de bir açıklama getirilmişti. Resmi kayıtlara göre dalgalar onları götürmüştü. Ama resmi kayıtlar her şeyi söylemezdi. Voss 10 yıldır o kayıtların söylemediği şeyi arıyordu. Jin Ho Baek, Güney Koreli bir yazılım mühendisiydi. 34 yaşında, kısa boylu, her zaman kulaklığı boynunda, çantasında en az 3 farklı şarj kablosu bulunan biri. Seul'daki büyük bir teknoloji şirketinden 6 ay önce istifa etmişti. Neden istifa ettiğini bilmiyordu, ya da biliyordu ama kabul etmiyordu. Sadece bir sabah ofise girip patronunun odasının kapısını çalmış ve, "Ben gidiyorum," demişti. Patron donup kalmış, Jinho ise o gün akşam saat 6'da çıkmıştı. O günden bu yana Avrupa'yı geziyordu. Neden İskoçya'ya geldiğini, neden bu adanın turunu seçtiğini kendine de tam açıklayamamıştı. Turiste uygun bir tur acentesinin sitesinde, "Kayıp Fenercilerin Adası," başlıklı bir ilanı görmüş ve kredi kartını çıkarmıştı. Belki de sadece bir şeylerden uzaklaşmak istemişti. Belki de kayıp olmak. Anya Kovalenko, Ukraynalı bir restorasyon uzmanıydı. 48 yaşında, iri yapılı, gülümsediğinde yanaklarında 2 çukur beliren, sessiz konuşan biri. Kiev'deki restorasyon şirketinde uzun yıllar çalışmış, eski yapıları, tarihi binaları özgün hallerine kavuşturmak için ülke ülke geziyordu. Eilean Mor'un fenerini restore edecek ekibin teknik danışmanıydı. Ya da öyle görünüyordu belgelerine göre. Feribot sallanarak iskeleye yanaştı. Kaptan, şişman ve kırmızı yüzlü yaşlı bir adamdı. Adam yolcuları karşıladığında yüzündeki ifade, "Hoş geldiniz ile gidin buradan" arasında bir yerdeydi. "Hava kötüleşiyor," dedi adam, halatı babaya atarken. "Yarın geri dönmeniz gerekebilir. Kaç gün burada kalabiliriz?" diye sordu Morak. Kaptan gökyüzüne baktı. Bulutlar koyu gri ve düşüktü, sanki inip adayı ezeceklerdi. "Allah bilir," dedi. Ada küçüktü, kıyı şeridinden tepedeki fenere kadar en fazla 15 dakika yürüyüş. Taşlarla kaplı yolda yürürken rüzgar dördünün de ceketini içlerine işledi.
Voss defterini çantasına iyice sıkıştırdı. Jinho kulaklığını takıp müzik açmayı denedi ama rüzgarın sesine yenildi. Morak çantasını iki eliyle tuttu. Anya ise hiçbir şey yapmadı, sadece adımlarını saydı, sanki bu bir alışkanlıktı. Fener binası, kayalığın tam tepesindeydi. Beyaz boyalı, yuvarlak, 4 katlı bir yapı. Yanında küçük bir müştemilat ve bir depo. Kapının önünde, yağmurluklu uzun boylu bir adam bekliyordu. "Hoş geldiniz," dedi adam, İngilizce. "Ben Colum, ada görevlisiyim." Colum 30 yaşlarında, soluk tenli, konuşurken yere bakma alışkanlığı olan biriydi. Elleri sürekli hareket ediyordu. Ya cebine koyuyor ya çıkarıyordu. Gözlerinin altında derin halkalar vardı. "İçeri girin lütfen," dedi. "Fırtına gelecek." İçerisi beklentinin üzerinde bir yerdi. Zemin kattaki oda geniş ve taş döşemeli. Ortada büyük bir masa, etrafında ağır ahşap sandalyeler. Bir tarafta mutfak tezgahı, diğer tarafta şömine. Şömine yanıyordu, ateş çıtırdıyordu. "Odalarınız üst katlarda," dedi Colum, kapıyı kapatırken. "Yiyecek var, uyku tulumu da getirdim, geceleri soğuk olabiliyor. Sorun var mı? Fenerin ışığı neden yanmıyor?" diye sordu Voss, doğrudan. Colum duraksadı. Kısa bir süre için, 1 saniyeden az, yüzü değişti. Sonra tekrar normale döndü. "Teknik arıza," dedi. "Sabaha kadar düzelir." "Denizde gemi var mı?" diye sordu Morak. "Hava kötü, gemi yoktur. Ama fener yanmalı," dedi Anya, ilk kez konuşarak. Sesi alçaktı ama odayı doldurdu. "Bu bir deniz feneri. Hava ne kadar kötü olursa o kadar yanmalı." Colum ona baktı. Anya ona baktı. İkisi arasında geçen bakışın içinde, bir tanıma anı vardı ya da Morak öyle hissetti. Ama belki de gece yorgunluğu ve feribot titrenmesiydi. "Sabaha kadar düzelir," diye tekrarladı Colum ve mutfağa geçti. Akşam yemeği sade ama yeterliydi. Konserve çorba, ekmek, peynir. Herkes masaya oturdu. Colum da oturdu, başka bir seçeneği yoktu zira başka yer yoktu. Dışarıda rüzgar artık gerçekten uluyordu. "Peki," dedi Jinho, çorbasını karıştırırken. "Ben ne kadar merak ettiğimi söyleyeyim. 1900'deki fenerciler. Gerçekten ne oldu?" Voss gözlüklerini çıkarıp sildi. Resmi kayıtlara göre 3 fenerci, Thomas Marshall, James Ducat ve Donald MacArthur, Kasım sonunda adaya gönderildi. Aralık ayında yardım gemisi geldiğinde kayıp bulundu. Yemek masada hazırdı. Ateş sönmüştü. Yağmurluklar asmacadaydı. Herhangi bir mücadele ya da kaçış izi yoktu. "Ve fenerin günlüğü vardı," dedi Morak. Voss ona baktı. "Siz de araştırdınız." "Gazeteci olduğumu söyledim." "Günlük ne diyordu?" diye sordu Jinho. Voss masaya 2 eliyle yaslandı. Marshall'ın günlüğü 3 gün boyunca girişler içeriyordu. Büyük fırtınadan bahsediyordu. Ducat'ın ağladığından, MacArthur'un köşeye çekilip dua ettiğinden. Marshall'ın kendisi korktuğundan söz etmiyordu. Ama yazdıklarından anlaşılıyordu ki orada bir şey onları dehşete düşürmüştü. Son giriş son derece sakindi. "Fırtına bitti. Allah'a şükür," diye bitiyordu. Oda sessizleşti. Dışarıda fırtına inledi. "Ve o gün," dedi Morak yavaşça, "onları hiç kimse bir daha görmedi." Colum çorbasına bakıyordu. Kaşığını tutmuş ama ağzına götürmüyordu. "Colum," dedi Anya, "sen burada ne zamandır çalışıyorsun?" 3 yıl. "Bu kadar ıssız bir yerde nasıl yaşıyorsun?" Adam omuz silkti. "Alışırsın." "Peki daha önce başka görevli var mıydı?" Colum kaşığını bıraktı. "Sizi bilgilendirmem gereken bir şey var," sesi değişmişti. Daha alçak ve daha dikkatli. Herkes ona döndü. "Fener yarın da yanmayacak," dedi. "Arıza değil, ben kapattım." Uzun bir sessizlik oldu. "Neden?" diye sordu Morak. "Çünkü feneri kapatmam gerekiyordu." Durdu. "Ve çünkü sizi buraya getirtmem gerekiyordu." Morak ilk ayağa kalkan oldu. "Dur bir dakika," dedi. "Bizi buraya siz mi getirdiniz?" "Doğrudan değil," dedi Colum. "Ama evet, dolaylı yoldan." "Nasıl?" Colum ayağa kalktı, şöminenin yanına geçti ve sırtını ateşe döndü. Yüzü karanlıktaydı artık, ışık arkasından geliyordu. "Sizden her birine bir mesaj ulaştı," dedi. "Farklı yollarla. Bay Voss, araştırmalarınız için bir kaynak size ulaştı. Bayan McAllister, bir mektup aldınız. Bay Baek, bir tur ilanı gördünüz. Bayan Kovalenko, bir iş teklifi geldi." Anya konuşmadan Colum'a baktı. "Bunların hepsi sahte değildi," diye devam etti Colum.
Araştırmanız gerçek, Bay Woz. Mektup gerçekti, Bayan McAllister. Restore edilecek fener gerçek, Bayan Kovalenko. Bay Bayek için de söylüyorum, güzel bir tur bu. Sadece, sizi bir araya getirdi. Kim, diye sordu Woz. Colum başını eğdi. Ben tam olarak bilmiyorum. Ne demek tam olarak bilmiyorsun? Jinho sesi yükseltmeden ama sertleştirerek sordu. Yani, dedi Colum, ben de bir parçayım sadece. Bana talimat geldi. Sizi buraya toplamamı, feneri kapatmamı söylediler. Ve size şunu söylemememi söylediler, ama ben söyleyeceğim. Çünkü bu iş çok ileri gitti artık. Masanın etrafındaki 4 kişi birbirine baktı. Ne işi, diye sordu Morak. Colum şömineden uzaklaştı ve masanın başına geldi. Ellerini masaya koydu, eğildi ve sesi daha da alçalttı. 1900'de kaybolanlar için, dedi. Fenerciler için, onların neden kaybolduğu için ve bu adanın altında ne yattığı için. 1 saat sonra hala masanın etrafındaydılar. Colum anlatmış, sorular sorulmuş, bazıları yanıtlanmış, bazıları havada kalmıştı. Özetle söylenenler şuydu. Eilean Mor Adası'nın kayalık tabanında, su altında, oyma işlemeli büyük taş bloklar keşfedilmişti. Keşif resmi değildi, bir dalgıç ekibi, 5 yıl önce, gönüllü olarak yapmıştı bu araştırmayı. Fotoğraflar çekilmişti. Fotoğraflar dijital ortama taşınmıştı. Ve sonra o dalgıç ekibinin lideri, bir trafik kazasında ölmüştü. Kaza gerçek miydi? Colum bilmiyordu. Ama o dalgıcın ölmeden önce yedek bir kopyayı birine gönderdiğini biliyordu. O biri de Colum'a iletmişti. Ve Colum şimdi o fotoğrafları, o belgeleri buraya topladığı bu 4 kişiye göstermek istiyordu. Çünkü ben tek başıma bir şey yapamam, dedi. Ama siz 4 kişi, bir gazeteci var, bir arkeolog var, bir yazılım mühendisi var, bir restorasyon uzmanı var, hepinizin farklı bir becerisi var. Ve hepsine ihtiyacım var. Woz gözlüklerini çıkardı, taktı, tekrar çıkardı. Taşlar, dedi. Ne büyüklükte? Büyük, çok büyük. Fotoğraflarda adam yanında küçük kalıyor. Ne tür oyma? Semboller, geometrik şekiller ve Colum durdu ve bazı figürler. İnsan mı değil mi emin olamadım. Ne kadar derinlikte? 8-9 metre. Ama bazı kısımlar sığ. Neredeyse yüzeyden görülebilir. Woz ayağa kalktı ve pencereye yürüdü. Dışarısı tamamen karanlıktı. Fırtınanın sesi cam titretiyordu. Piknik nokta var mı? Dedi kendi kendine, Almanca. Ne, diye sordu Jinho. Özür dilerim. Yani, kaya oymaları. Kelt dönemi öncesi. Belki bronz çağı. Belki daha öncesi. Döndü. Bu mümkün. Deniz seviyesi geçmişte farklıydı. O taşlar belki su altında kalın yüzlerce yıl. Ama eğer bu kadar büyüklerse. Önemliler, dedi Morak. Çok önemli. Bunun gibi bir keşif tarihi değiştirebilir. Bu bölgedeki yerleşim tarihini, denizcilik tarihini, belki de tüm Kuzey Avrupa'nın prehistorik dönemini. Ve biri bunu gizliyor, dedi Anya. Herkes ona döndü. Bu keşif gizli değilse neden dalgıç öldü, dedi Anya. Neden fotoğraflar yedeklendi? Neden bu kadar gizli yollarla biz buraya toplandık? Birisi bu taşların kamuoyuna ulaşmasını istemiyor. Colum dosyayı masaya koydu. Eski bir mania zarf, dışarısı ıslanmış ve kurumuştu, kenarları buruşuktu. İçinden birkaç sayfa fotoğraf çıktı. Kaliteli değildi, su altı çekimi zordu ve ışıklandırma yetersizdi. Ama yeterliydi. Yeterliydi, çünkü fotoğraflar açıkça büyük, düzgün oyulmuş taş blokları gösteriyordu. Ve o taşların üzerinde, çekimin seçkinliğine rağmen görülebilen işaretler vardı. Woz fotoğrafları tek tek inceledi. Elleri titriyordu. Durdu. Bu bir spiral. Klasik spiral. Newgrange'dakilerle benzer. Newgrange mı, diye sordu Jinho. İrlanda'da bir mezar. M.Ö. 3500 yıllarına ait. Spiraller o dönemin karakteristik sembolü. Yani bu taşlar o kadar eski mi olabilir, diye sordu Morak. Bu bölgede o dönemin insanlarının denizcilik yaptığını biliyoruz. Ama su altında bu kadar büyük bir yapı. Woz başını salladı. Bu bir yapı. Biri bu taşları buraya getirmiş ya da burada inşa etmiş. Bu tesadüf değil. Deniz feneri bu taşların üzerinde mi kurulu, diye sordu Anya, alçak sesle. Herkes suskunlaştı. Colum yavaşça başını salladı. Gece yarısını geçmişti. Jinho dizüstü bilgisayarını açmıştı ve fotoğrafları taramaya çalışıyordu.
Morak not defterine yazmaya devam ediyordu. Anya fotoğrafların bir kopyasını kendi defterine yerleştirmişti ve yapının geometrisini çizmeye çalışıyordu. Voss ise bir şey söylememişti son yarım saattir. Colum çay yapmıştı. İngilizlerin çay içmesi gibi, yani güçlü ve sütlü. Herkes birer bardak almıştı. Colum, dedi Morak, bu bizi buraya toplamak için sana talimat veren kişi. Sen onun kim olduğunu gerçekten bilmiyor musun? Bilmiyorum. İletişim nasıl kuruluyordu? E-posta. Ama şifreli bir adres. İzlenemez. Şifreli e-posta sistemi hangisiydi, diye sordu Jinho, hemen. Proton Mail sanırım. Tamam. Hesap açıldığında meta veriler kaydedilmez ama. Jinho düşündü. Sana ilk e-posta ne zaman geldi? 6 ay önce. Ve senden ne istedi? Önce sadece bilgi istedi. Adayı, feneri, günlük rutinleri sordu. Sonra yavaş yavaş daha fazla şey söyledi. Fotoğrafları gönderdi. Sonunda bu planı söyledi. Plan neydi tam olarak, diye sordu Morak. Sizi merak eden herkesin aklındaki soru bu. Colum ellerini masada birleştirdi. Fotoğrafları kamuoyuna çıkarın. Ama dikkatli. Doğru kanallarla, doğru insanlarla. Akademik olarak doğrulanmış, gazeteci tarafından yazılmış, teknik açıdan belgelenmiş. Biri yayımlarsa, bastırılamaz. Ve bunun için 4 farklı uzmana ihtiyaç var, dedi Anya. Evet. Peki Fener neden kapatıldı, diye sordu Morak. Colum durdu. Bu kısmı anlamadım açıkçası. Sadece, Fener kapalıyken onlar daha dikkatli bakar, dedi. Dışarısı karanlık olunca insanlar içeriye odaklanır. Morak kalemini bıraktı. Bu mantıklı değil. Biliyorum. Ya da, dedi Anya yavaşça, başka bir şeyi görmememizi istiyor. Fener kapalıyken kıyı karanlık. Kıyı karanlıkken oraya yaklaşılabilir. Oraya yaklaşılabilirken taşlar incelenebilir. Herkes Anya'ya baktı. Ya da, dedi Anya, fener kapalıyken biri adaya gelebilir. Kimse görmeden. Saat 2 olmuştu. Rüzgar azalmamıştı ama yön değiştirmişti. Dalga sesleri daha uzaktan geliyordu artık, daha çok homurtu gibi. Jinho bilgisayarını kapatıp Morag'ın yanına geldi. Sana bir şey söyleyeyim mi, dedi. Söyle. O tur ilanını hatırlıyorum. Bir arkadaşım paylaşmıştı Instagram'da. Düşündüm ki arkadaşım görmüş, şans eseri ben de gördüm. Ama şimdi anlıyorum ki o arkadaşım beni tanıyor. Neyi sevdiğimi, nereye gidebileceğimi. Ya o arkadaşım da bu işin parçasıysa? Morak kalemini döndürdü. Ya da, dedi, birisi sosyal medya davranışlarını analiz etti. Hangi tür içeriklere tıklıyorsun, nelerle ilgileniyorsun, nereye gitme olasılığın var? Ve ona göre ilanı sana ulaştırdı. Jinho irkildi. Bu daha korkutucu. İnternet böyle çalışıyor zaten. Bunu sen benden iyi bilirsin. Biliyorum ama, birinin beni bu kadar bilmesi ve beni buraya bu şekilde getirmesi. Durdu. Manipüle edildik. Evet, dedi Morak. Ama iyi bir amaç için mi, kötü bir amaç için mi, onu henüz bilmiyoruz. Voss masaya geri döndüğünde elinde küçük bir not defteri vardı. Kendi defteri değildi, daha eski, daha sararmış bir defterdi. Bunu getirdim, dedi. Araştırmalarım sırasında bir antika satıcısından aldım. İçeriği tamamen anlamlandıramamıştım. Ama şimdi, defteri açtı. İçindeki yazı İngilizce'de ama eski bir el yazısıyla. Bu 1901 yılına ait bir not defteri, dedi Voss. Fenercileri aramak için gönderilen yardım gemisinin ikinci kaptanına ait. Ne diyor, diye sordu Morak. Voss okumaya başladı. Sesi alçaktı, sakin ve dikkatli. Kaptan, adaya ilk vardığında fenerin alt katında tuhaf bir şey bulduğundan bahsediyordu. Bir oyuk, tabanın ortasında, ahşap döşemenin altında, taşlara oyulmuş bir bölme. İçinde ne olduğunu yazmıyordu, sadece, içini boş buldum, ama buraya bir şey konulmuştu, diyordu. Sonra şunu ekliyordu, resmi rapora yazmadım. Yazmak istemedim. Çünkü o oyuğun şekli, kayalıklardaki işaretlerle aynıydı. O da sessizleşti. Hangi kayalıklardaki işaretler, diye sordu Colum. O sayfadan sonra bir sayfa daha var, dedi Voss. Ama yırtılmış. Tam olarak bitmiyor. Morak masaya öne eğildi. Yani fener, o taşların üzerine kurulmuş. Ve fener binasının içinde, tam taşların bulunduğu noktanın üstünde, bir oyuk var. Ve biri o oyuğa bir şey koymuştu. Ve o şeyi alıp gitmişti, dedi Anya. Ya da alınmıştı, dedi Jinho. Saat 3'tü. Fırtına hala sürmekteydi ama daha çok uzaktan gelen bir uğultu gibiydi artık.
Sanki geri çekiliyordu. Morak ayağa kalktı. "İniyorum." "Nereye?" diye sordu Kolum, "Hemen. Alt kata. Voss'un bahsettiği oyuğu kontrol etmek istiyorum. Gecenin 3'ünde. Evet, gecenin 3'ünde. Yarın bu konu tartışılmaya devam edecek. Fener restore edilecek, restorasyon ekibi gelecek, her şey, normal, seyrine girecek. Şu an buradayız. Şu an bakalım." Kolum bir şey söylemedi. Ama elini cebine götürdü ve bir el feneri çıkardı. "Zeminin tahtaları çıkarmak zor değil," dedi. "Ama içerisi soğuk." Morak el fenerini aldı. "Bundan soğuk daha mı olacak?" dedi pencereyi işaret ederek. Zemin kat, asıl yaşam alanının hemen altındaki depo katıydı. Buradaki taş döşeme daha ham, daha eskiydi. Duvarlar rutubetten kararmıştı. El fenerinin ışığı zor ilerliyordu. Beşi birden inmişti. Kolum önde, Morak hemen arkasında, diğerleri sırayla. "Ortada bir alan var," dedi Kolum. "Görüyorsunuz mu? Taş döşeme orada farklı. Farklıydı gerçekten. Diğer taşlar rastgele yerleştirilmiş gibi dururken, ortadaki alan düzgün dörtgen bir şekil çiziyordu. Taşlar daha büyüktü ve aralarındaki dersler daha ince. Anya dizleri üzerine çöktü ve ellerini taşın üzerine koydu. Başını eğip yüzünü taşa yaklaştırdı. "Burası sonradan yapılmış değil," dedi. "Fener yapılırken yapılmış. Aynı dönem işçiliği. Ama bilerek ayrılmış. Kaldıralım," dedi Morak. "Kaldıramayız," dedi Kolum. "Çok ağır. Kenarlardan bakabiliriz," dedi Jinho ve telefon el fenerini açarak yere uzandı. Taşın kenarından içeriye baktı. Bir süre sessiz kaldı. "Bir şey var." "Ne?" diye sordu Voss, hemen yanına çökerek. "Bir oyuk var, yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Derin. Ne kadar derin olduğunu göremiyorum." Ve, diye sordu Morak. "Ve oyuğun içinde bir şey var, küçük bir şey. Yere değil, duvara tutturulmuş gibi. Bir çıkıntı mı yoksa bırakılmış bir nesne mi emin olamadım." Yarım saat sonra, Kolum'un bulduğu basit aletlerle birkaç taşı kenara itmişlerdi. Kolay olmamıştı ama imkansız da değildi, taşlar mortar olmadan yalnızca kendi ağırlıklarıyla duruyordu. Oyuk gerçekten vardı. Dar, dikey, yaklaşık 30 santimetre çapında. Voss bir el fenerini içine tuttu. Oyuk aşağıya doğru iniyordu, ne kadar derin olduğu belli değildi. Ve gerçekten, yaklaşık 40 santimetre aşağıda, oyuğun duvarına yerleştirilmiş küçük bir şey vardı. Anya kolunu içine uzattı. Elleri küçüktü ve ulaşabildi. Çıkardığında avucunda taştan yapılmış küçük bir nesne vardı. El boyutunda, yuvarlığa yakın, ama tam yuvarlak değil. Düzensiz, el işi. Üzeri oymaydı. Fener ışıklarında baktılar. Spiral. Tam ortasında, merkezi sarmal olarak başlayıp dışa doğru yayılan, net ve derin bir spiral. Voss nesneyi aldı. Elleri titremiyordu artık, o noktanın ötesine geçmişti, bir tür mesleki soğukkanlılığa ulaşmıştı. Durdu. Bu prehistorik dönem karakteristik spiral sembolü. Ama bu taş fenerle aynı dönem değil. Bu çok daha eski. "Ne kadar daha eski?" diye sordu Jinho. "Söylemek için erken. Ama görsel olarak, MÖ 3000 ile 2000 arasında diyebilirim. Muhtemelen. 5000 yıllık mı?" dedi Morak. "Muhtemelen. Ve bu fener kurulduğunda buraya saklanmış," dedi Anya. "Yani bunu saklayan, yani bulunan bu taşın ne olduğunu bilen biriydi." "Fener kurucuları," dedi Kolum, 1899. "Kimler kurdu onu biliyor musunuz?" "Trinity House," dedi Voss. "İngiltere'nin resmi fener kurumu. Ama İskoçya'daki fenerler için ayrı bir kurum var, Northern Lighthouse Board. Ve o kurumun 1899'daki kayıtları," dedi Morak. "Kamuya açık olmayabilir," dedi Voss. Sabahın 4'üydü. Herkes tekrar üst kattaki masaya oturmuştu. Taş ortadaydı. Jinho taşın fotoğraflarını çekmişti. Voss her açıdan inceliyordu. Morak yazmaya devam ediyordu. Ama artık not almak için değil, kendine göre olanları sıralamak için. "Şöyle düşünelim," dedi Morak. "Bu ada üzerinde çok eski bir yapı var, su altında. Fener bu yapının tam üzerine kurulmuş. Fener kurucuları bu yapıyı biliyordu. Çünkü oyuğu yaptılar ve taşı sakladılar. 1900'de 3 fenerci kayboldu. Resmi açıklama dalgalar. Ama günlükleri onların bir şeyden korktuğunu gösteriyor. Devam et," dedi Jinho. 100 yıl sonra bir dalgıç ekibi sualtı yapıyı buluyor. Ekip lideri trafik kazasında ölüyor. Ama ölmeden önce fotoğrafları bir kişiye gönderiyor.
O kişi koluma iletiyor. Kolum bizi topluyor. Ve bizi toplayan kişi, dedi Anya, kim? Kolum konuşmamıştı son yarım saattir. Şimdi elini cebine götürdü ve telefonu çıkardı. Son mesaj 6 saat önce geldi, dedi. Siz feribottayken, ne diyor, diye sordu Morak. Kolum ekranı gösterdi. Mülkiyet belgelerini ara. Adanın gerçek sahibini bul. Ama dikkatli ol. Bu gece başka biri de adaya gelebilir. Odada bir duraklama oldu. Bu gece mi, diye sordu Jinho. Kolum başını salladı. Ve bunu neden söylediler? Bu gece neden başka biri adaya gelsin ki, diye sordu Morak. Fener kapalı, dedi Anya, sesi tamamen sakin. Fener kapalı olduğunda adaya yaklaşmak kolay. Kimse görmez. Ama fırtına var, dedi Jinho. Fırtına azaldı, dedi Anya. 2 saattir azalıyor. Herkes pencereye baktı. Gerçekten de rüzgar daha önceki gibi değildi. Hala vardı ama eski gücünde değildi. O zaman fener yakılmalı, dedi Woz. Ben yakacağım, dedi kolum ayağa kalkarak. Ama önce siz buradan çıkmayın. Pencereden bakın. Herhangi bir ışık görürseniz, herhangi bir hareket görürseniz söyleyin. Kolum yukarıya, fener odasına çıkarken, diğerleri pencerelere dağıldı. Gecenin bu saatinde dışarısı doğal olarak karanlıktı. Ama gözler alıştıkça kayalıkların siyah silüetleri seçilebiliyordu. Deniz, fırtınadan sonra köpüklüydü ama dalgalar küçülmüştü. Jinho batı penceresindeydi. Morak kuzey. Woz güney. Anya doğu, yani iskeleti taraf. 2 dakika geçti. 5 dakika. Kolumun adımları yukarıdan duyuluyordu, döner merdivende çıkıyordu. Ve sonra Anya'nın sesi geldi. Alçak ama net. İskele tarafında bir ışık var. Herkes doğuya koştu. Anya haklıydı. İskelede, ahşap platformun sonunda, küçük ama net bir el feneri ışığı vardı. Oraya giden biri ya da zaten orada bekleyen biri. Kaç kişi, diye sordu Morak. 1, dedi Anya. En az 1. Daha fazlası olabilir. Kolum merdivenden indiydi. Ona koştular ve anlattılar. Kolum kapıya baktı. Ben gidiyorum, dedi. Tek başına mı, diye sordu Morak. Sen de gel, dedi kolum. İkisi dışarı çıktı. Rüzgar hala vardı ama artık itmiyordu, yalnızca üşütüyordu. Taşlı yolda iskeleye doğru yürüdüler, el feneri kullanmadan, gözler karanlığa alışmış olarak. İskele yaklaştıkça figür netleşti. Tek kişi. Uzun boylu, sırtında büyük bir sırt çantası, yağmurluğun kapüşonu başında. Duruyordu, geliyor değildi, bekliyordu. Morak durdu. Kolum da durdu. Figür döndü. Yüzü kapüşonun içinde seçilmiyordu. Sonra konuştu. Sesi bir kadın sesiydi. Kolum. Sonunda. Kadının adı Sigrid Halvorsen'di. Norveçliydi. 50 yaşlarında, ince yüzlü, gözleri gri ve yorgundu. Yağmurluğunu çıkardığında içindeki kazak fener ışığında yeşil göründü. İçeri girdiklerinde diğerleri onu bekliyordu. Sigrid çantasını yere bıraktı ve masaya oturdu. Hiç telaşlı değildi. Sanki tanıdık bir yere, beklenen bir buluşmaya gelmişti. Hepinize şükran, dedi. İngilizcesi mükemmeldi, yalnızca hafif bir vurgu vardı. Kim olduğunuzu açıklar mısınız, diye sordu Woz. Sigrid Halvorsen. Oslo Üniversitesi, Sualtı Arkeolojisi Bölümü. Woz gözlüklerini düzeltti. Ben sizi tanımıyorum. Biliyorum. Ben sizi tanıyorum. Bu mesajları siz mi gönderdiniz, diye sordu Morak. Evet. Ve o dalgıç, dedi Anya. Sigrid'in yüzü değişti. Kısa bir an için bir şeyler geçti gözlerinden, ağır bir şey. Erik Lindqvist. Benim öğrencimdi. Durdu. Kaza gerçek miydi sorusunun yanıtı, bilmiyorum. İnanmak istemiyorum ama bilmiyorum. Sigrid çantasından bir klasör çıkardı. İçinde sayfalar vardı. Bazıları el yazısı, bazıları baskılı, bazıları fotoğraf. Eileen Moore'un su altındaki yapı, dedi, benim araştırmamın konusu. 15 yıldır üzerinde çalışıyorum. Başlangıçta sadece teoriydi. Arkeolojik kanıtlar bu bölgede büyük bir Neolitik kültürün deniz boyunca yayıldığını gösteriyordu. İskoçya, İrlanda, İngiltere kıyıları boyunca benzer semboller, benzer ritüeller. Ve bu adanın konumu, tam deniz yollarının kesiştiği noktada. Peki bu adanın altında bir yapı olduğunu nasıl anladınız, diye sordu Woz. Jeofizik taramalar. 8 yıl önce bir Norveç araştırma gemisi buradan geçti ve deniz tabanını taradı. Verileri akademik bir veri tabanına yükledi. Kimse dikkat etmedi. Ben dikkat ettim. Ve Erik'i gönderdiniz, dedi Anya.
Ve Erik gitti ve fotoğrafları çekti. Sigrid durdu. Ve 6 ay sonra öldü. Peki, dedi Morak, bu yapıyı gizlemek isteyen kim? Neden? Sigrid masaya iki eliyle yaslandı. Bu sorunun yanıtı için size bir şey söylemem gerekiyor. Bu yapının altında, Fener'den tam olarak 150 metre kuzeyde, deniz tabanında düzgün bir yapı var, bina değil. Daha çok, bir oda. Ya da birkaç oda. Buna nasıl erişileceği hala bilmiyorum. Ama sismik veriler net. Bekle, dedi Jinho. Deniz tabanında oda mı? Mağara. Doğal olarak oluşmuş, ama insanlar tarafından genişletilmiş ve düzenlenmiş. Bu bölgede binlerce yıl önce deniz seviyesi farklıydı, bu mağaralar kıyı üstündeydi muhtemelen. Sonra sular yükseldi. Ama içerisi hala orada. Ve içerisinde, durdu. İçerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Ama Erik'in son mesajında şunu yazdı, içerisi boş değil. Sessizlik. Bu mağaraya ulaşıldı mı, diye sordu Voss. Bence evet. Bence birisi çok daha önce ulaştı. Ve orada bir şeyler buldu. Ne zaman, diye sordu Morak. Sigrid ona baktı. 1899'da. Fener inşa edilmeden hemen önce. Yavaş yavaş birleşiyordu her şey. Fener, yapının üzerine bilinçli olarak kurulmuştu. İçindeki oyuk ve saklanan taş, yapıyla bağlantılıydı. 1900'deki fenerciler kaybolmadan önce bir şeyden korkmuştu, o şey mağarayla ilgiliydi belki. Ve biri, 1899'dan bu yana, bu alanın araştırılmasını engellemek için çaba gösteriyordu. Mülkiyet belgesi, dedi Morak. Koluma gelen son mesajda ada sahibini araştırmam söylendi. Sigrid başını salladı. Bu adanın resmi sahibi Birleşik Krallık Hükümeti. Northern Lighthouse Board'un kullanımında. Ama hukuki geçmişte. Ne, diye sordu Morak. 1880'lerde bu ada, kısa süreliğine özel bir şirkete kiralandı. Sözleşme 3 yıl sürdü. Sonra iptal edildi. O şirketin adı, Caledonian Survey and Extraction Company. Extraction, diye tekrarladı Anya. Çıkarma. Ne çıkardılar? Resmi kayıtlara göre taş. İnşaat malzemesi. Sigrid durdu. Ama o şirketin sahiplerinden biri, daha sonra fener yapımına önemli miktarda bağış yaptı. Ve o bağışın karşılığında bir şey istedi, fener inşaatı sırasında ada tabanının haritalanması ve belgelenmesi. Neden, diye sordu Voss. Bilmek için. Tam olarak neyin üzerinde durduklarını bilmek için. Sigrid masanın üzerindeki taşa baktı. Ama o gizli belgelerdi. Şirkete iletildi. Halka açılmadı. Ve o şirket ne oldu, diye sordu Morak. 1902'de kapandı. Ama mirasçıları var. Sabahın 5'iydi. Doğu pencerelerinde gri bir ışık başlamıştı, fırtınanın ardından gelen soluk, bulanık şafak. Jinho bilgisayarını açmıştı. Sigrid onun yanına oturmuştu ve eski şirket kayıtlarına ulaşmaya çalışıyorlardı. Şirket kayıtları İskoçya Ticaret Sicili'ndeydi. Dijitalleştirilmiş olanlar 1900'e kadardı. Kolum ağ bağlantısını kontrol etti, zayıftı ama vardı. 1882, dedi Jinho, ekrana bakarak. Caledonian Survey and Extraction Company, kuruluş. Ortaklar. Ekranı kaydırdı. 4 ortak. William Drummond, James Ferguson, Thomas Haley, ve, durdu, ve, diye sordu Morak. Ve bir kişi daha, Arthur Whitmore. Voss öne eğildi. Whitmore, dedi. Bu isim. Tanıyor musunuz, diye sordu Anya. Hayır, ama, bekleyin. Voss çantasına eğildi ve kendi defterini çıkardı. Sayfaları hızla çevirdi. Burada, 1899. Northern Lighthouse Board Fener İnşaatı Onay Mektupları. İmzalayanlar arasında, bir Arthur Whitmore. Sessizlik. Aynı kişi, dedi Morak. Şirketi kurdu, ada tabanını araştırdı, sonra fener inşaatının onaylanmasını sağladı. Ve taşı saklattı, dedi Anya. Ve belki, dedi Voss yavaşça, fenercilerin kaybolmasıyla da bağlantısı var. Sigrid konuşmamıştı son birkaç dakikadır. Şimdi sesi çıktı. Whitmore'un mirasçıları hala aktif. Londra merkezli bir vakıf. Görünürde hayırseverlik faaliyetleri, denizcilik tarihi arşivleri, kültürel miras projeleri. Ama vakfın yönetim kurulunda isimler var. Ve o isimler, durdu. Erik bana bunları bulmuştu. Son bulduğu şeydi. Ölmeden 2 gün önce göndermişti. Kim var yönetim kurulunda, diye sordu Morak. İsim vermeyeceğim şu an. Güvenli değil.
Ama söyleyebileceğim şu, o isimlerden biri İskoçya'nın Kültürel Miras Denetim Organı'nda aktif. Ve o organ, bu adanın araştırılmasına izin verecek ya da vermeyecek olan kurum. Morak ayağa kalktı ve şömineye yürüdü. Birkaç dakika ateşe baktı. Tamam, dedi. Şunu anlıyorum. Çok eski, potansiyel olarak son derece önemli bir arkeolojik alan var. O alanın kimler tarafından, ne zaman keşfedildiği belli ama gizlenmiş. Gizleyenlerin mirasçıları hala etkili konumlarda. Ve siz, tüm bunları kamuoyuna çıkarmak istiyorsunuz. Evet, dedi Sigrid. Ve Erik öldüğü için, bu işi yapacak kişiye güvenmiyorsunuz. Bu yüzden bir gazeteci, bir arkeolog, bir yazılım mühendisi ve bir teknik uzman topladınız. Evet, ve bu çok düşünülmüş bir plan, dedi Morak, hala ateşe bakarak. Ama bir sorunu var. Ne, diye sordu Sigrid. Morak döndü. Bize güvenmemiz için bir neden vermediniz. Biz size güvenmek için bir neden bilmiyoruz. Erik'in ölüm haberini ilk siz duydunuz. Bu planı siz kurdunuz. Ve şu an adada, fener kapalı, sabahın 5'inde, kimsenin bilmediği bir yerdeyiz. O da sessizleşti. Eğer sizi bir şeye inandırmak isteseydiniz, dedi Morak yavaşça, bu iyi bir düzen olurdu. Sigrid onu baktı. Uzun süre. Sonra gözleri kapandı ve açıldı. Haklısınız, dedi. Ve bunu duyacağınızı biliyordum. Bu yüzden bir şey getirdim. Çantasına eğildi ve bu sefer farklı bir klasör çıkardı. İçindeki belgeleri masaya koydu. Bu Erik'in son e-postalarının kopyası. Orijinal sunucularda silinmiş. Ama ben aldım. Siz okuyabilirsiniz. İçinde onun düşünce süreçleri var. Neyi bulduğu var, korktuğu şeyler var. Ve içinde bir isim var. Bana güvenmemek için bir neden olarak kullanabileceğiniz bir isim. Hangi isim, diye sordu Anya. Benim adım. Erik benden şüphelendiğini yazmış. Son haftasında. Sigrid bana her şeyi anlattı. Ama belki de anlatması gerekenden fazlasını anlattı, diye yazmış. O da sessizdi. Yani kendi aleyhinize bir kanıt getirdiniz, dedi Morak. Evet, çünkü bu belgeler gerçek olduğunda, her şey gerçek oluyor. Ve eğer ben kötüysem, bunu kendiniz göreceksiniz. Ama eğer gerçekleri kapatmak istesem, bu belgeleri getirmezdim. Voss eğildi ve belgeleri incelemeye başladı. Jinho da yaklaştı. İkisi birlikte okumaya başladı. 10 dakika geçti. Voss başını kaldırdı. Tutarlı, dedi. Bir araştırmacının notları. Sahte değil, sahte olması için çok tutarlı ve çok teknik. Jinho başını salladı. E-posta başlıkları gerçek. IP adresleri gerçek. Zaman damgaları gerçek. Bunları oluşturmak için çok özel bir teknik bilgi gerekir. Ve oluşturulsaydı, bazı tutarsızlıklar olurdu. Yok. Morak Sigrid'e baktı. Peki, dedi. Şimdi ne yapacağız? Sabah 7'ydi. Hava aydınlanmıştı. Fener yeniden yanıyordu, kolum sabah 4'te çıkıp yakmıştı. Feribot öğleden sonra gelecekti. Masada 6 kişi vardı. Ortada taş, fotoğraflar, belgeler, Voss'un defteri, Sigrid'in klasörleri ve Jinho'nun bilgisayarı. Erik'in fotoğraflarının, dedi Sigrid, orijinalleri bende. Ama bu yeterli değil. Akademik bir doğrulamaya ihtiyaç var. Ben doğrulama yapabilirim, dedi Voss. Ama bunun için su altına inmem gerekir. Ve ben artık dalmıyorum. Ben dalabilirim, dedi kolum. Ada görevlisiyim. Ekipman var. Sorun şu, dedi Voss, dalış tek başına olmaz. Ve tek bir dalış yeterli değil. Sistematik bir belgeleme gerekiyor. Zaman yok mu, diye sordu Jinho. Feribot öğleden sonra geliyor. Eğer biri bizi izliyorsa, biri bu haberi taşıyorsa, bu gece olan şeyi öğrenecekler. Ve sonra ne olacağını bilmiyoruz. O zaman bugün, dedi Morak. Bugün ne yapabiliriz? Planı Anya önerdi. Fotoğraflar var, bunlar taranıp dijital formata geçirilmeli. Taş var, bu belgelenmeli, ölçülmeli, fotoğraflanmalı. Oyuk var, bu belgelenmeli. Kolum dalabilirse, sadece bir dalış, yalnızca mevcut fotoğrafları doğrulamak için. Bunların hepsi bugün yapılabilir. Ve sonra, diye sordu Morak. Sonra sen yazarsın, dedi Anya. Akademik makale değil, haber. Basın için. Ama yayımlanmadan önce Voss doğrular. Nerede yayımlarız, diye sordu Morak. Uluslararası. Tek Britanya gazetesi değil. Aynı anda birden fazla ülkede. Bastırılamaz. Morak düşündü. Bu mümkün. Ama haber güçlü olmalı. Sadece, su altında taşlar var, yetmez.
İnsanlar ilgisini çeken bir hikaye olmalı. 1900 fenercileri, dedi Jinho. Bu hikaye zaten var, 100 yıldır gizemli. Şimdi bir bağlantı bulunuyor. Bu insanları çeker. Ve gizleme, dedi Woz. Kültürel miras tarihinde önemli bir bulgunun kasıtlı olarak gizlenmesi. Bu akademik dünyada büyük ses getirir. Ve Whitmore Vakfı, dedi Sigrid. Bu bir isim, bu bir kurum. Araştırılabilir. Sabah 8'de Colum denize girdi. Dalış ekipmanı basitti, eski ama işe yarardı. Suyu soğuktu. Derin değildi, 8-9 metre. Ama içeri girmeden önce bir kez suyun yüzüne baktı ve nefes aldı. Diğerleri kayalıkta bekledi. Morak saat tuttu. Woz suya bakıyordu. Jinho telefon kamerasını hazır tutmuştu. Colum 12 dakika sonra çıktı. Yüzü soğuktan kıpkırmızıydı. Kendini kayalığa çekti ve bir süre sadece nefes aldı. Sonra döndü ve başparmağını yukarı kaldırdı. Taşlar oradaydı. Öğlen saatlerinde belgeler hazırdı. Jinho fotoğrafları taramıştı, Colum'un dalıp çektiği yenileri de dahil. Woz kısa bir değerlendirme metni yazmıştı, akademik dil ve net referanslarla. Morak haberi yazmıştı, sade, güçlü ve doğrudan. Sigrid kendi araştırma özetini ekledi. Anya Oyun ve taşın teknik çizimlerini yaptı. Hepsi tek bir dosyada toplandı. Kimlerle paylaşıyoruz, diye sordu Morak. Sigrid bir liste çıkardı. İskoçya'dan 2 akademisyen, Londra'dan bir gazeteci, Oslo'dan biri, Dublin'den biri. Bunlar güvenilir isimler, kendi alanlarında tanınanlar. Hepsiyle daha önce iletişimim var. Hepsi bu konuyla ilgileniyor. Hepsine aynı anda mı gönderiyoruz? Evet, bugün, şimdi. Jinho bilgisayarına baktı. Ağ bağlantısı zayıf. Feribot gelmeden gönderilebilir mi, diye sordu Morak. Deneyelim. Feribot 2 saat geç geldi. Hava hala soğuktu ama fırtına tamamen geçmişti. Deniz durulmuştu, dalgalar artık kayalıklara değil, onlardan geriye dönüyordu. Dosya saat 11'de gönderilmişti. Zayıf ağa rağmen gitmişti. Okundu bildirimleri gelmeye başlamıştı bile. İskeleye indiklerinde, feribot yaklaşıyordu. Kaptan pencereden baktı ve elini salladı. 6 kişi iskele başında durdu. Bundan sonra ne olacak, diye sordu Jinho. Bilmiyorum, dedi Sigrid. Ama artık birden fazla kişi biliyor. Ve o kişiler farklı ülkelerde. Whitmore Vakfı ne yapacak, diye sordu Morak. Muhtemelen inkar edecekler. Belki avukat tutacaklar. Ama kanıtlar güçlü. Fenerciler, diye sordu Colum, alçak sesle. Herkes ona baktı. Ne olduğunu öğrenebilecek miyiz? Sigrid ona baktı. Belki. Eğer mağaraya ulaşılabilirse. Eğer içeride bir şey varsa, belki. Colum başını salladı. Yüzündeki ifade değişmemişti ama gözlerinde bir şey vardı, belirsiz bir şey, bir karara ulaşma ya da bir yükü taşımayı kabul etme gibisiydi. Feribot yanaştı. Kaptan halatı attı ve iskele babası sıkı sardı. Nasıldı, diye sordu kaptan, yüzü iyimser olmayan ama meraklı. İlginç, dedi Morak. Adam güldü. Her zaman öyle derler. Feribotta 6 kişi neredeyse sessiz kaldı. Deniz sakin, gökyüzü gri ama açık. Ada uzaklaştı, ilk fenerin silüeti, sonra taşın kendisi, sonra yalnızca deniz. Morak güvertede duruyordu. Jinho yanına geldi. Düşünüyorum ki, dedi Jinho, bu işin bitmediğini düşünüyorum. Bitmedi, dedi Morak. Başladı. Seul'e döneceğim muhtemelen. Bu işle ilgilenmeye devam edecek misin? Jinho bir süre suya baktı. Bilmiyorum. Teknik açıdan ben fazla bir şey yapamam artık. Fotoğraflar gönderildi, veriler güvende. Durdu. Ama ilginç. Hayatımda ilk kez bir şeyin parçası olduğumu hissettim. Seul'deki ofiste o hissi hiç duymamıştım. Morak güldü. Peki o yüzden mi gitmiştin? Bulmak için mi gitmiştim, bunu mu soruyorsun? Jinho düşündü. Sanmıyorum. Sadece gitmek istemiştim. Ama belki bulmak için gitmiştim. Bilmiyorum. Bunlar aynı şey olabilir. Woz güvertenin öte tarafındaydı. Anya yanına gitti. Bu sizin için büyük mü, diye sordu Anya. Woz ona baktı. En büyük. 10 yıldır bu dönemin deniz kültürünü araştırıyorum. Eğer bu alan düzgün belgelenirse, eğer mağaraya erişim sağlanabilirse. Bu kariyer değil, bu tarih. Ama yaşlısınız, dedi Anya, diplomatik olmadan ama sert de olmadan. Woz güldü. Gerçek bir gülüş, ilk kez görmüşlerdi onu gülerken. Evet, ama bir şeyi bulduğunuzda yaş önemli değil.
Zaten biliyorsunuzdur bunu. Anya pencereye baktı. Biliyorum. Siz ne yapacaksınız? İşim, dedi Anya. Restore edeceğim feneri. Ama şimdi daha dikkatli bakacağım. Oyuğun çevresindeki duvarları, taş döşemenin altını, kapı çerçevelerini. Restorasyon uzmanları bazen beklenmedik şeyler bulur. Ve bulduğunuzda, Anya ona döndü. Kolumu arayacağım. Kolum güvertede değildi. İçerideydi, küçük salon kısmında, pencereden adaya bakıyordu. Ada artık ufukta küçük bir nokta kadar uzaktı. Sigrid yanına gelip oturdu. İkisi bir süre sessizce baktı. Erik hakkında bir şey sormak istiyorum, dedi kolum. Ama cevabını bildiğinizi sanmıyorum. Sormak istersen sor. O son e-postada, son mesajında, Sigrid bana çok şey anlattı, belki fazlasını, demiş. Bu ne anlama geliyor? Sigrid uzun süre baktı adaya. Bence, dedi, benden şüphelenmeye başlamıştı. O kadar değil. Sadece ihtiyatlı oluyordu. Bu iyi bir araştırmacının yapacağı şey. Ama siz gerçeği söylediniz mi ona? Her şeyi söylemedim, dedi Sigrid. Bazı şeyleri söylemedim. Kolum bekledi. Mağarayı söylemedim, dedi Sigrid. İçerisinde ne olduğuna dair teorimi. Onu söylersem, ne olur? Sigrid bir an durdu. İnsanlar bazen doğruluğu değil, büyüklüğü seçer. Teori çok büyük. Ve büyük teoriler insanları kör eder. Döndü ve koluma baktı. Erik'in ölmesini istemezdim. Ama o teorimi bilmeden ölmesini belki tercih ettim. Bu beni çok kötü yapıyor mu? Kolum düşündü. Hayır, dedi. Sizi insan yapıyor. Haberi yayımlayan ilk yayın kuruluşu İskoç bir kültürel miras dergisiydi. Küçük ama saygın. İkinci gün İrlanda Times yakaladı konuyu. Üçüncü gün Oslo'dan bir üniversite resmi açıklama yaptı, Sigrid Halvorsen'in araştırmasına destek bildirisi. Dördüncü gün Whitmore Vakfı'nın avukatları hareket etti. Ama basın yayını durdurabilmek için çok geçti. Morak, haberi İskoçya'nın 4 farklı yayın organına yazdı. Hepsi yayımladı. Jean Hovseul'e dönmedi, 2 hafta daha İskoçya'da kaldı. Voss'a dijital arşivleme konusunda yardım etti. Voss, Edinburgh Üniversitesi'ndeki eski bir meslektaşıyla iletişime geçti. Meslektaş, sualtı araştırması için küçük bir ekip organize edebildi. Anya, feneri restore etmek üzere döndü. Zemin katı incelerken, oyuğun yakınında duvarda çok ince, neredeyse görünmez bir çizgi buldu. Çizgi bir kapı kenarıydı, küçük, kapatılmış, ama orada. Ve kolum adada kalmaya devam etti. 2 ay sonra, Mayıs ortasında, hava iyileşmişti. Deniz sakinleşmişti. Ve Edinburgh'dan gelen küçük araştırma ekibi, Eilean More'a 3 tekneyle çıkarma yaptı. Kolum iskeleyi beklerken Sigrid de geldi. Uçak Inverness'e inmiş, oradan araba, oradan feribot. Yorgundu ama gözleri kesikin. Bulundu mu, dedi kolum. Sismik ekip geçen hafta sualtı girişi tespit etti, dedi Sigrid. Kayalığın kuzey tarafında, metre altında, ama bir geçit var. Doğal ama genişletilmiş. Kim genişletti? Eski, dedi Sigrid. Çok eski. Dalış ekibi suya girdi. Kolum bu sefer gitmedi, kıyıda bekledi. Sigrid de bekledi. Voss bekledi. Morak dalgıçların girdiği noktayı uzaktan fotoğraflıyordu. 20 dakika geçti. 30 dakika. 40 dakika. Ve sonra dalgıçlardan biri yüzeye çıktı. Yüzü maskesinin içindeydi ama eli görünüyordu. Ve elindeki şey, taştan yapılma, el kadar küçük, üzeri oyma bir şeydi. Bir spiral değildi bu sefer. Bir insan figürüydü. Stilize, soyut ama net. 2 eli yukarı uzatmış, göğe bakan, küçük bir insan figürü. Kolum o figüre baktı. Dalgıç maskesini çıkardı ve homurdandı. İçerisi çok büyük, dedi. Ve içerisinde, duraksadı. İçerisinde çok şey var. Morak o akşam güverteye oturdu ve defterine yazmaya başladı. Haber değil bu sefer, sadece yazmak için. Bir fenerci 1900'de şunu yazdı, fırtına bitti. Allah'a şükür. Ve sonra kayboldu. Ne gördüğünü bilmiyoruz. Belki hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz. Ama mağaranın içine bırakılan küçük figür, elleri göğe uzanmış o figür, bana şunu söylüyor, bu insanlar 5000 yıl önce buradaydı. Denize baktılar. Denizi anlamaya çalıştılar. Ve anladıklarını taşa işlediler, çünkü taş kalıcı olduğunu biliyorlardı. Işık geçici, taş kalıcı. Ve işte buradayız, 5000 yıl sonra, o taşı okumaya çalışıyoruz. Kalemini bıraktı. Fenerin ışığı döndü. Her 30 saniyede bir.
Ve deniz, her zaman olduğu gibi, hiçbir şeyi söylemeden oradaydı.